Merhaba Yeşil Yolculuk ailesi. Yıllardır bize en güçlü yeşil yapraklı sebzenin ıspanak olduğu söylendi. Ama bugün, bilimin ışığında bu tahtın gerçek sahibini açıklıyoruz, pazı. Geniş yaprakları ve rengarenk saplarıyla pazı, aslında ıspanaktan çok daha fazlasını sunuyor. Eğer kendinizi sürekli yorgun hissediyor, kan değerlerinizi bir türlü yükseltemiyor veya damar sağlığınızdan endişe ediyorsanız, tabağınızda pazıya yer açmanın vakti geldi demektir. Haftada sadece 3 gün pazı tükettiğinizde vücudunuzda başlayacak olan o şaşırtıcı değişime hazır mısınız? Hücrelerinizdeki oksijen seviyesinden, damarlarınızın temizliğine kadar her şey değişecek. Hazırsanız, pazı mucizesinin 1. bölümü ile başlıyoruz. Pazı yediğinizde vücudunuzda başlayan ilk büyük değişim, doğrudan yaşam sıvınız olan kanınızda gerçekleşir. 1. Değişim, demir ve bakırın kusursuz uyumu. Çoğu sebzede demir vardır ama pazıda demiri işlemek için gerekli olan bakır da yüksek oranda bulunur. Haftada 3 gün pazı yemek, vücudunuzun hemoglobin üretimini destekleyerek demir eksikliği anemisiyle kansızlık savaşır. Kendinizi daha az yorgun hissetmenizin ve merdiven çıkarken nefes nefese kalmamanızın sırrı işte bu, kan yapıcı güçte saklıdır. 2. Değişim, damar duvarlarını koruyan K vitamini bombası, görsel bir damar çeperinin kalsiyum birikintilerinden, kireçlenme, arındığını ve esnekleştiğini gösteren bir grafik. Metin overlay, damar KIREÇLENMESINE son, işte pazının ıspanağı geride bıraktığı o nokta, K vitamini. Pazı, dünyadaki en yüksek K vitamini kaynaklarından biridir. Bu vitamin, kalsiyumun damar duvarlarında birikip kireçlenme yapmasını engeller ve kalsiyumu doğrudan kemiklere yönlendirir. Sonuç, daha esnek damarlar, daha sağlıklı bir tansiyon ve daha güçlü bir kalp. 3. Değişim, siringik asit ve şeker dengesi. Pazıdaki çok özel bir madde olan siringik asit, kandaki şekeri dengeleyen enzimlerin aktivitesini düzenler. Bu, özellikle yemek sonrası kan şekerinin aniden yükselmesini önleyerek damar iç yüzeyinin, endotel, zarar görmesini engeller. Damarlarınız temizlendiğinde, tüm organlarınız bayram eder. Küçük ama hayati bir bilgi, pazı, yapısı gereği çok çabuk solar. Solan pazı, K vitamini değerini hızla kaybeder. Pazılarınızı aldıktan sonra nemli bir kağıt havluya sararak buzdolabında saklayın ve asla önceden yıkayıp bekletmeyin. Şifayı canlı tutmanın yolu tazelikte saklıdır. 7 günlük pazı maceranızın 3. ve 4. günlerine geldiğimizde, özellikle teknoloji çağının en büyük sorunu olan göz yorgunluğuna karşı vücudunuzun nasıl direnç kazandığını konuşalım. 4. Değişim, lutein ve zeaksantin mucizesi. Pazı, göz sağlığı için hayati önem taşıyan lutein ve zeaksantin adlı 2 güçlü antioksidanla doludur. Bu maddeler, göz merceğinde ve makulada, sarı nokta, birikir. Özellikle bilgisayar, telefon ve televizyon ekranlarından yayılan zararlı mavi ışığı filtreler. Haftada 3 gün pazı yediğinizde, yaşa bağlı katarakt riskini ve sarı nokta hastalığını, makula dejenerasyonu minimize etmiş olursunuz. Gözleriniz sadece daha net görmekle kalmaz, aynı zamanda ışığa karşı daha dayanıklı hale gelir. 5. Değişim, E vitamini deposu, görsel, gece sürüşü yapan veya loş ışıkta kitap okuyan birinin görüşünün netleştiğini gösteren bir grafik. Metin overlay, gece görüşünüzü GÜÇLENDİRİN, pazı, günlük A vitamini ihtiyacınızın neredeyse tamamını tek bir porsiyonla karşılayabilir. A vitamini eksikliği gece körlüğüne yol açar. Pazıdaki beta karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek gözün nem dengesini korur ve korneayı güçlendirir. Eğer gözlerinizde kuruluk ve yanma hissediyorsanız, çare tabağınızdaki pazı yapraklarında olabilir. Pazının sadece kaslar için olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Pazı, beyin sağlığınız için de bir süper yakıttır. Nöron koruyucu folat, pazı, yüksek oranda folat, B9 vitamini içerir. Folat, beyindeki homocysteine seviyelerini düşürerek bilişsel gerilemeyi yavaşlatır. Haftada 3 gün pazı tükettiğinizde, gün içinde yaşadığınız o beyin sisinin dağıldığını, daha hızlı odaklandığınızı ve hafızanızın daha berraklaştığını hissedeceksiniz. Magnezyum ile gelen dinginlik. Pazı, doğanın en güçlü magnezyum kaynaklarından biridir. Magnezyum, sinir sistemini yatıştırır, stres hormonlarını dengeler ve uyku kalitesini artırır. Beyniniz hem daha hızlı çalışır hem de gece çok daha derin bir dinlenme moduna geçer.
Küçük bir sır, eğer pazı alırken pazı saplarının rengine dikkat ederseniz, faydasını ikiye katlayabilirsiniz. Kırmızı saplı pazılar, beta-lein açısından daha zenginken, sarı saplı olanlar daha fazla karotenoid içerir. Beyin sağlığınız için gökkuşağı renklerindeki o karışık pazı demetlerini seçmek, zihinsel kapasitenizi en üst seviyeye çıkarmanın en kolay yoludur. Peki, pazının içindeki o renkli sapların sadece görsel bir şölen olmadığını, aslında kanser hücrelerine karşı birer asker olduğunu biliyor muydunuz? Pazı nasıl olur da vücudumuzu hücresel düzeyde onarır? Pazı saplarına o muhteşem kırmızı, sarı ve mor renkleri veren şey sadece görsel bir güzellik değildir. Onlar beta-lein adı verilen nadir ve çok güçlü antioksidanlardır. 7. Değişim, DNA hasarına karşı koruma haftada 3 gün pazı yediğinizde, vücudunuza giren bu beta-leinler hücrelerinizin DNA yapısını korumaya başlar. Çevresel toksinler, radyasyon ve stres nedeniyle oluşan hücre hasarını onararak, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını, yani kanserleşme sürecini engellemeye yardımcı olur. Özellikle kolon ve akciğer kanseri riskini azaltmada pazıdaki bu pigmentlerin rolü bilim dünyasında her geçen gün daha fazla yankı uyandırıyor. 8. Değişim, iltihap kurutucu, anti-enflamatuar, etki, görsel, vücuttaki iltihaplı, kırmızı bölgelerin pazı tüketimiyle nasıl sakinleştiğini gösteren bir termal grafik. Metin overlay, iç yangınları SÖNDÜRÜN, kronik iltihaplanma, modern hastalıkların birçoğunun kökenidir. Pazıdaki bitkisel besinler, vücuttaki enflamasyon belirteçlerini düşürür. Eklemlerinizdeki sertlikten, damarlarınızdaki mikro hasarlara kadar pazı, vücudunuzun içindeki gizli yangınları söndüren bir itfaiye ekibi gibi çalışır. Pazı, bağırsaklarınız için sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda bir süpürgedir. Bağırsak florasının yenilenmesi, pazıdaki yüksek lif oranı, sindirim sisteminizin ritmini düzenler. Ancak asıl farkı, liflerin bağırsaktaki dost bakterileri besleyerek bağışıklık sisteminizi %70 oranında güçlendirmesidir. 15 günlük düzenli tüketim sonunda, o meşhur şişkinlik hissinin kaybolduğunu ve sindiriminizin bir saat gibi tıkır tıkır çalıştığını fark edeceksiniz. Karaciğerinizin detoks yükünü hafifleten pazı, kendinizi hiç olmadığı kadar hafif hissetmenizi sağlar. Daha önce pazıdaki K vitamininden bahsetmiştik. 3. haftanın sonuna yaklaştığınızda, bu vitamin kalsiyum ve magnezyumla el ele vererek kemik matrisinizi güçlendirir. Özellikle osteoporoz, kemik erimesi, riski taşıyanlar için pazı, kemik yoğunluğunu koruyan ve kemikleri esnek tutan gizli bir mimardır. Pazının tüm bu mucizevi etkilerini gördük. Ancak çok dikkatli olmanız gereken bir nokta var. Eğer pazıyı yanlış pişirirseniz veya yanlış kişilerle paylaşırsanız fayda yerine zarar görebilirsiniz. Pazının içindeki o mucizevi vitamin ve mineraller ısıya karşı oldukça hassastır. Eğer pazıyı saatlerce suda haşlayıp o suyu dökerseniz, aslında şifayı lavaboya boşaltmış olursunuz. 1. Buharın gücü, pazıyı en fazla 3 ila 5 dakika buharda pişirmek, içindeki K vitaminini ve antioksidanları korumanın en iyi yoludur. Yapraklar canlı rengini kaybetmemeli. 2. Sapları asla atmayın, saplar, yapraklardan daha fazla lif ve mineral içerir. Sapları küçük küçük doğrayıp yapraklardan 2 dakika önce tencereye atarak hem yumuşamalarını sağlar hem de tüm besin değerini tabağınızda tutarsınız. 3. Çiğ tüketim, genç ve küçük pazı yapraklarını salatalarınıza çiğ olarak ekleyin. Bu, özellikle C vitamini ve folatın %100'ünü almanızı sağlar. Her süper besin gibi pazının da dikkatli tüketilmesi gereken durumlar vardır. Böbrek taşı riski, pazı, oksalat açısından zengindir. Eğer kalsiyum oksalat kaynaklı böbrek taşı geçmişiniz varsa, pazıyı aşırı tüketmekten kaçınmalı veya tüketirken yanında yoğurt gibi kalsiyum kaynakları tercih ederek oksalatın emilimini azaltmalısınız. Kan sulandırıcı ilaçlar, pazıdaki K vitamini miktarı o kadar yüksektir ki, kanın pıhtılaşma dengesini değiştirebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan izleyicilerimiz, porsiyon miktarı için mutlaka doktoruna danışmalıdır. Tiroid sağlığı, çiğ pazıda bulunan bazı maddeler iyot emilimini etkileyebilir. Tiroid sorununuz varsa pazıyı hafifçe pişirerek tüketmek bu etkiyi ortadan kaldıracaktır. Yeşil Yolculuk ailesi, bugün ıspanağın gölgesinde kalmış bir devin, pazının kapılarını araladık.
Haftada sadece 3 gün sofranıza ekleyeceğiniz bu mucize, damarlarınızı esnetecek, gözlerinizi parlatacak ve hücrelerinizi baştan aşağı yenileyecek. Videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu "sürekli yorgunum" diyen bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki durağımızda hangi yeşil şifayı keşfedelim? Kararı siz verin. Doğayla kalın, sağlıkla kalın.